Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Soner Dağtekin. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Atlanta'da faaliyet gösteren bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum ve aynı zamanda Türkiye operasyonlarını yürütüyorum. FileMaker'la bu arada meslek hayatıma polis memuru olarak başladım. Çok garip bir geçiş oldu. Nasıl olduğunun hikayesini buradan anlatmak istiyorum. 1998 yılında yani Windows 98'in ve Google'ın hayatımıza girdiği yılda FileMaker'la tanıştım. Kulakları çınlasın, Abdurrahman diye bir arkadaşım vardı. FileMaker'la beni o tanıştırdı ve 27 yıldır aralıksız FileMaker'ı kullanmaya devam ediyorum. İlk programımı Batman'a şark görevine gittiğimde yaptım. Şimdi kimlik bildirme diye bir kanun var. Bu kanun işte başka bir ile gittiğinizde kolluk kuvvetleri sizin kaydınızı tutuyor. O günlerde halihazırda bir sistem yoktu. Herkes kendi işte kimi Excel'e tutuyordu, kimi farklı yöntemler kullanıyordu. Arkadaşlar dedi ki böyle bir şey var, sorun var. Ben de o günlerde FileMaker'ı öğrenmeye çalışıyordum ama FileMaker'ı öğrenmek için en iyi yöntem canlı verilerle çalışmak. Yani hayali bir şekilde FileMaker'ı öğrenemezsiniz. Canlı bir veriyle, gerçek bir sorunla çalıştığınızda çok daha hızlı öğrenirsiniz. Kimlik bildirme diye bir program yaptım. Programı sadece kendim ve kendi arkadaşlarım kullansın diye yaptım. Ama bir anda arkadaşım biri başka bir ile göndermiş programı. O oraya göndermiş, o oraya göndermiş. Yaklaşık 30-40 tane ilde kullanılmaya başladı bu program. Her yerden telefon geliyor. Bir de bir acemilik yaptım. Programa bir destek bölümü yapmıştım. Altına telefonumu yazdım. O telefonu değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü adam gecenin işte bir vakti, gece 12'de arıyor. Ben diyor, jandarmaya da gitmiş bu arada. Ben polis için yapmıştım. Ben diyor işte asubay bilmem ne diyor. Ya işte programda şurada şöyle bir sorun yaşıyorum falan demeye başladı. Telefon numaramı değiştirdim. Değiştirmek zorunda kaldım. Daha sonra 2004 yılında Avrupa Birliği uyum yasaları çıktı. Hepiniz biliyorsunuzdur belki. Bu arada 20 yılın üstünde FileMaker kullanan kaç kişi var aramızda? Güzel, bayağı var. Yeni başlayan var mı FileMaker kullanmaya? Evet. FileMaker kullanıcı kitlesi yaşlanıyor. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bu arada onu da belirteyim. Şimdi Avrupa Birliği uyum yasaları çıktığında kolluk kuvvetlerinin yükü inanılmaz arttı. Eskiden sadece bir iki tane tutanak tutuyordu, işi bitiriyordu. Avrupa Birliği uyum yasalarından sonra bir tahkikat yapmak için 20 küsür form doldurulmaya başlandı. Herkes bir anda ne yapacağını şaşırdı. O kadar problemler çıkmaya başladı ki. Ben de buna bir FileMaker'la bir çözüm bulabileceğimi düşündüm ve bir program geliştirdim. Adına da tahkikat programı koydum. Tahkikat Pro koydum. Bir olaydaki figürleri, isimleri yazıyorsunuz. Olayın özetini yazıyorsunuz. O 20 küsür formu FileMaker otomatik olarak oluşturuyor. İnanılmaz ses getirdi ve her geçen gün benim de emniyet teşkilatında bilinirliğim artmaya başladı. Daha sonra şimdi FileMaker'ın pratikliği ile ilgili şöyle bir olay anlatmak istiyorum. FileMaker'ın en çok sevdiğim özelliği esnek olması. Şimdi Batman'da şark görevi yaparken ben büroda çalışırken bir telefon geldi. Dediler ki işte emniyet müdürü seni polis evinde bekliyor. Koştur koştur gittim emniyet müdürü. Orada işte çeşitli birimlerin terör, istihbarat, güvenlik şubelerinin müdürleri var. Bu arada biz birkaç ay önce bizim klasörlerde olan tüm bilgileri FileMaker'a geçirmiştik. Yani şu an çok popüler olan dijitalleşme meselesini o zamanlarda halletmiştik. Şimdi bizim müdürümüz, kendi müdürüm var. İşte terörün, istihbaratın, güvenliğin falan müdürleri var. Emniyet müdürünün elinde bir liste var. Tek tek soruyor. Şimdi 30 bin kişilik bir liste var. Bu listeyi her birimin kendi açısından değerlendirmesini, sorgulamasını istiyor emniyet müdürü. Detay vermeyeceğim konuyla ilgili.
Şimdi istihbaratın müdürüne döndü. Dedi ki kendi kayıtlarınızdan bu listeyi ne kadar sürede sorgularsınız dedi. İstihbaratın müdürü dedi ki 3-4 ay sürer efendim dedi. Diğer müdüre sordu. O da dedi yani yaklaşık o kadar sürer. Bizim müdüre sordu. Bizim müdür de bana döndü. Ne kadar sürer dedi. Ben de dedim 200 saat sürer dedim. Tabii öyle deyince tüm müdürler böyle bana baktılar böyle ne demek istiyorsun falan diye. Ben o listeyi hemen götürdüm. FileMaker'a import ettim. Excel hali vardı. Bizim kayıtlar FileMaker'da olduğu için eşleştirdim. Uyuşanları üçüncü bir listeye aktardım ve 2-2,5 saat içerisinde toplantı bitmeden geri getirdim. Önlerine koydum. Yani ciddi bir hem kendi amirim hem ben ciddi bir prestij kazanmıştık o olaydan sonra. Daha sonra benim tayinim Kayseri'ye çıktı tekrar. Kayseri'den Şark'a gitmiştim. Tekrar Kayseri'ye döndüm. Yine bir gün büroda çalışırken bu arada FileMaker sayesinde ben normal polislikten bilgi işleme transfer oldum. Artık daha profesyonelce yazılımla uğraşabiliyordum. Bir gün yine büroda çalışırken bizim idari bürocu geldi ve dedi ki böyle telaşlı bir halde seni dedi işte makama emniyet müdürü çağırıyor. Emniyet müdürünün makamına gittim. İşte gözlüklü bir tane beyefendi oturuyor. O zaman emniyet müdürü de Orhan Özdemir. İsmini bilenler var mı bilmiyorum. Çok sert bir adamdı. Dedi ki bu Mahmut hocam, doçent doktor Mahmut Özdevecioğlu bizim dedi kurumda bazı çalışmalar yapacak. Senin de ona yazılım konusunda destek olmanı istiyor. Yani gerekli bütçeler oluşturulacak, gerekirse yanına işte personel verilecek dedi ve performans değerlendirme sistemi ve stratejik planla ilgili çalışma yapmanızı istiyorum dedi. Şimdi performans değerlendirme sistemi şu an bile hala tam oturmuş bir sistem değil. Kurumlarda uygulanmaya çalışılıyor ama çok kolay da değil. Biz o dönem yani 2007 yılında 360 derece performans değerlendirme sistemi diye bir sistem yaptık. Ve FileMaker'da yaptık. Ve bunu yaklaşık 3000 kişilik bir personele uyguladık. Sistem çok başarılı oldu. Çok da tepki gördü. Çünkü şubenin müdürü bekçiden daha düşük puan almıştı. Çünkü şöyle bir sistem, her personeli yanında çalışan 3 kişi bir üstü ve onun üstü değerlendiriyor. Ama herkesi. Yani emniyet müdürünü de bir polis memuru değerlendiriyor performansını. Böyle bir sistem tasarlamıştık. Gayet de güzel oldu. Hatta bu sistemi başka illere de taşımamızı istediler. Adana'ya, Ankara'ya gittik, demolar yaptık. Oraya sistemleri kurduk. Ve bu anlattıklarımın hepsini FileMaker sayesinde yaptık. İşte performans değerlendirme sisteminin toplantısından bir kare. Yaklaşık 150-200 kişiye de eğitim verdik. Ve 3000 kişiye FileMaker'la bunu uyguladık. Bu arada performans değerlendirme sistemi ilk FileMaker Server kullandığım uygulama oldu. Ben emir almaktan hoşlanan biri değilim. Kendimi tanıyorum. Polis olduktan kısa bir süre sonra yanlış meslek seçtiğimi anladım. Birkaç kez istifa etmeyi düşündüm. En sonunda canıma tak dedi ve 2008 yılında ücretsiz izne ayrıldım. Bir program yaptım sağlık sektörüne. Programı yaptım ama satamıyorum, şirket yok. Burada oturan Hakan kardeşim bana yardımcı oldu, onun firması vardı. Benim yaptığım programa fatura kestik, satmaya başladık falan. Ondan sonra kendi şirketimi kurdum. Fakat kendi şirketimi kurdum ama bir ürün nasıl satılır bilmiyorum. Yani yapıyoruz ama satmakta problem yaşıyoruz. Daha sonra Teknopark'a taşınma kararı aldık. Orada işte ortaklarımız oldu. İşler biraz daha rayına girdi. Çiftçi takip sistemi diye FileMaker'da yine bir sistem yaptık.
Biz sistemi tam yaptık. Satacağımız zaman devlet aynısını yaptı. Elimizde patladı sistem. Yani İl Tarım Müdürlükleri bir sistem yaptı. Yine 2012 yılında o zaman FileMaker Go yeni çıkmıştı. Yeni popüler olmuştu. 2010 yılında çıktı zannedersem. Bir akademisyen hocam şöyle bir sorundan bahsetti. Dedi ki biz anket yaptırıyoruz. Anketleri çocuklara veriyoruz. Çocuklar gidiyor, anketleri evde kendileri dolduruyor. Veya gidiyor bir yerde işte aynı kişiyle farklı isimlerle bir sürü anket dolduruyor falan diye şikayetler geliyordu. Ve anketlerin de sisteme işlenmesi oldukça zor oluyor dedi. Dedim bunu FileMaker'la yapabiliriz. iPad'ler aldık ve bir mobil anket projesi yaptık. Ve bu FileMaker uygulamasına COSGAP'ten Ar-Ge proje desteği aldık. O zaman da yani hatırı sayılır bir destek almıştık. Hem sunucumuzu hem lisansları tabletleri falan oradan finanse ettik ve Erciyes Üniversitesi'nde uzunca bir süre bu sistem kullanıldı. Daha sonra burada ben dedim ya hep gözüm dışarıda diye tekrar tabii bu arada da aile baskısı var. Biliyorsunuz aileler garantici oluyor. Ne güzel memur olmuşsun, ne yapacaksın şirket kurup da batacaksın, ondan sonra başına bir sürü iş alacaksın dediler. Tekrar ben emniyete döndüm. Emniyete döndükten sonra bu biraz konunun dışına giriyor ama belirli yapıların kamuda koltuk kapma savaşı başladı. Yani ismini vermek istemediğim bazı yapılar stratejik birimlere kendi adamlarını yerleştirmeye başladı. Bununla ilgili bir anımı da anlatmak istiyorum. Bir gün ben büroda otururken benim müdürüm geldi. Yanında da genç bir çocuk var. Ben bazı dedikodular duymuştum. Yani ağır ağır bizleri değiştiriyorlar. Kendilerine yakın insanları alıyorlar diye. Müdür bey bana dedi ki bildiklerini dedi bu çocuğa öğretmeni istiyorum dedi. Böyle ciddi ciddi söylüyor. Ve dedi ki ne kadar sürer dedi. Ben de dedim ki 15 yıl sürer. Ben öyle deyince müdür küplere bindi. Acayip sinirlendi. Benimle dedi dalga mı geçiyorsun falan dedi. Dedim müdürüm ben 15 yılda öğrendim. Benden zeki ise 10 yılda öğrenir dedim. Bir hafta sonra tayinim çıktı. Yani müdür bey gerçekten espriyi anlamamış. Çok kızdı bana. Ama yine FileMaker benim imdadıma yetişti. Nasıl yetişti? Ben sürüldüm. Moralim bozuk. O güne kadar hiç üniforma giymemişim. Resmi üniforma giyeceğim. Selam nasıl verilir dahi unutmuşum. Acayip canım sıkılıyor falan derken Muzaffer diye bir arkadaşım var. Bana telefon açtı. Dedi ki valilik FileMaker bilen adam arıyor. Allah Allah. Ama o yapı bunu da benden saklıyor. Valilik olay şöyle. Vali Bey bir program görüyor bir yerde. FileMaker'la yapılmış bir program. Acayip hoşuna gidiyor. Bunu valiliğe yapılmasını istiyor. Talimat veriyor. Diyor ki bana böyle FileMaker'la böyle anlatıyor tek tek neler istediğini. Bana bir program yapın diyor. Kayseri Bilgi İşlem'de, valilik bilgi işlemde FileMaker bilen kimse yok. Program birazcık gizlilik içeren şeyler de var. Yani dışarıdan bir şeye de yaptıramıyorlar. Yani bir memurun yapmasını istiyorlar. Tüm kamu kurumlarına yazıyorlar. İşte iyi derecede FileMaker bilen personel arıyoruz diye. Ben bunu duyunca gidiyorum hemen müracaat ediyorum. İşte o zaman valilik bilgi işlem müdürü benimle mülakat yaptı. Yaptığım uygulamaları sordu. Ben de bunları gösterdim daha önceki yaptıklarımı. Çok beğendi, inanılmaz beğendi. Dedi ki biz sana döneceğiz. Sen tam aradığımız adamsın falan dedi. Birkaç saat sonra telefonum çaldı. Dedi ki yarın sabah 9'da takım elbiselerini giy. Vali Bey makamda seni bekliyor. Tabii ilk defa Vali Bey'in karşısına çıkacağım. Yani devlet memuru olan var mı aramızda bilmiyorum. Vali o ildeki en büyük rütbeli memurdur ve her bakanlığın ayrı ayrı temsilcisidir. Heyecanlandım tabii. Çıktım Vali Bey'in yanına. Vali Bey bana işte sordu. Bir de CV istemişlerdi benden. CV'mi verdim.
Anlattım hikayemi. Vali Bey gerçekten beğendi. Beni valiliğe aldı. Sadece 3 aylığına valiliğe gitmiştim. 3 yıl valilikte çalıştım. Gerçekten çok ciddi imkanlar sağladı. Özel bütçe ayırdı bana projeler için. Adını duydunuz mu bilmiyorum. Step to City diye bir proje yaptım orada. O projeyi FileMaker'la yapamadım maalesef. Çünkü FileMaker'ın boyunu bir tık aşıyordu. O projede ne? Eserlere sensörler yerleştirdik. Tarihi eserlere. Siz tarihi eserin önünden geçerken mobil uygulamayla etkileşime giriyor sensör. Sizin dilinizi telefonun dilinden anlıyor ve tarihi eseri sizin dilinizde anlatıyor. Bir Almansanız Almanca anlatıyor. Bir Fransızsanız Fransızca anlatıyor. Gerçekten çok ses getirdi. Ulusal basında yer aldı. Ben işte artık sağa sola seminerlere gitmeye başladım. Vali Bey beni Kalkınma Ajansı'na da koordinatör olarak görevlendirildi. Genelde işte kaymakamların falan veya vali yardımcılarının falan görevlendirildiği bir birim, konum. Bu sayelere, buyurun. Efendim? Valilikten bahsediyorsunuz. Evet, Kayseri Valiliği burası. Kayseri Valiliği ve o zamanki vali Orhan Düzgün'dü. Şimdi bizde şöyle bir hastalık var. Yani bunu yabancı arkadaşlar çok anlamaz. Bizde bir yere gidiyorsan bir proje yapıyorsun ya, o bürokrat değiştiğinde o projelerin tamamı rafa kaldırılır. Sen de o bürokratın adamı damgası yersin. Böyle bir saçmalık var. Yani şimdi ben eskiden Orhan Özdemir'le çok yakın çalışıyordum, Orhan Müdür'le. Bana diyorlardı ki bu Orhan Özdemir'in adamı. Halbuki tanımam etmem. Şimdi bana Hakan bilir. Ben Kayseri'den İstanbul'a geldiğimde işte bana da diyorlarmış ki işte Orhan Düzgün'ün adamı. İlk defa o gün görüyorum yani. İlk defa o gün gördüm. Böyle bir hastalık var. Bundan kurtulmamız lazım ama nasıl kurtulacağımızı da bilmiyorum. Şu an neler yapıyorum? Şu an dediğim gibi Amerika'daki 5 farklı sektörde faaliyet gösteren Chemdals grubun teknolojiyle ilgili kararlarını veriyorum. Aynı zamanda Türkiye operasyonlarını yönetmeye çalışıyorum. Şirkette göreve başladıktan sonra yaptığım ilk iş CRM sistemini ağır ağır FileMaker'a taşımak oldu. Oradakiler de FileMaker'ı Amerika'da yaşadıkları halde ilk defa duymuşlar. O da garip. Yani hiçbiri bilmiyor. Şu an tamamlanmadı. Hala başka bir sistem kullanılıyor. Ama çok az kaldı. Şu an 2 tane aktif proje yürütüyorum. Bir tanesi bu CRM. Bu arada öğrenmeye de sürekli devam ediyoruz. Geçen sene İsveç Malmö'de bir FileMaker etkinliğine katılmıştık. Orada Met etkinlikten bir gün önce gün boyu bize bir eğitim verdi. Eğitimin konusu yapay zeka FileMaker'a nasıl entegre edilir ve nasıl kullanılır. Gerçekten çok faydalı oldu. O günden sonra yaptığım tüm uygulamalara yapay zekayı da bir şekilde katmaya çalışıyorum. Şu an üzerinde çalıştığımız ikinci bir projede yine FileMaker tabanlı. Biliyorsunuz Türkiye'de iç piyasada ciddi sorunlar var. Herkes ihracat yapmak istiyor. Özellikle Amerika çok büyük bir pazar. Küçük bir Avrupa ülkesinden Amerika'da 50 tane var. 50 eyalet, her bir eyalet bir ülkenin cirosu kadar ciro yapıyor, harcama yapıyor. Çok ciddi bir alım gücü var. Ve son zamanlarda özellikle bana ve bizim şirketin CEO'suna Türkiye'de üretim yapıp Amerika'ya satış yapmak isteyen çok fazla şirket geliyor. Bu şirketlere yönelik bir çalışma yapmaya karar verdik. Amerika'da bizim depolarımız var. Hali hazırda %30'u falan ancak kullanılıyor. Bu depoları Türkiye'deki bazı firmalara açma kararı aldık. Ve firmaları da tabii ki belirli bir kritere göre seçerek ilerleyeceğiz.
Burada da yine ben FileMaker'ı kullanmayı planlıyorum. İşte pazar araştırmasından işte hukuki uyum analizi, işte risk analizi, SWOT analizi gibi yaklaşık 10 tane raporu yapay zekadan da faydalanarak FileMaker'da hazırlayıp ona göre karar almak istiyoruz. Yani hangi şirketlerle çalışıp hangi şirketlerle çalışmayacağımızı belirleyeceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Durum bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik. Etkinliği düzenleyenlere de ayrıca teşekkür ederim. Soru sormak isteyen? Buyurun. Ömer Bey, valilikten Amerika'ya atladınız da arada ne yaptınız? Çok güzel bir soru. Doğru. Şimdi süre biraz kısa. Atlama nasıl oldu? Ben Kayseri Valiliğinde çalışırken orada da işler karışmaya başladı. Yani yine yabancılar anlamaz ama siz anlıyorsunuz. Malum yapı, adını da söyleyeyim ya. Yani burada biz bizeyiz, yabancı yok. Bu FETÖ ile ilgili konulardan dolayı biz bazı kişilerle ters düştük. Yani birkaç kişiyle aramızda böyle sıkıntılar oldu. 2015 yılında ben yine istifa etmek üzerine memuriyetten ayrıldım. Ama memuriyetten ayrıldıktan sonra 15 Temmuz olayı gerçekleşti. Uzunca yıllar kamuda çalışınca biraz da yani sadece işimizi, yani sadece devletin memuru olduğunuzda gerçek dostlar da ediniyorsunuz. 15 Temmuz olduktan sonra ben istifa edecektim. Bazı benim çok güvendiğim devlet büyüklerim, yani işte eskiden beraber çalıştım, bana dediler ki şimdi istifa edersen sen de onlardan gözükeceksin. Bekle dedi. Çalış dedi. Ve benim tayinimi, bak işte dedin ya ne oldu diye, 2016 ile 2020 arasında emekli oluncaya kadar ben FileMaker'a da teknoloji projelerine de ara verdim. 4 yıl hangi birimde çalıştım? Terörle mücadelede çalıştım. 4 yıl yapılan operasyonlarda ağırlıklı olarak işte teknik destek vermek üzere 4 yıl terörle mücadelede çalıştım. 2020 yılında emekli oldum. 2022 yılında da Amerika'daki şirkette çalışmaya başladım. Bu arada kendi şirketimiz hala faal durumda. Biz ailecek bilişimciyiz. Kızım bilgisayar mühendisi, oğlum mekatronik mezunu. Şu an eğitimini Almanya'da devam ediyor. Eşim şirketin başında. Şirkette sağlam aldım. Eşimi geçirdim. Öyle devam ediyoruz. Teşekkürler.